geçmiyor ki bir hata daha yapmadan. Planlarında işlemiyor sen kararlı olmadan. Biliyorsun yanlışlarını, görüyorsun hayatı, farkında olmadan geçiyor zaman. Gün geçmiyor ki bir hata daha yapmadan. Planlarında işlemiyor sen kararlı olmadan. Biliyorsun yanlışlarını, görüyorsun hayatı, farkında olmadan geçiyor zaman. Kendine gel ve başını kaldır. Toparla saçlarını, gözlerin açılsın. Belki ömre değer bir hatıra bırakırsın. Alacağını al, hayattan üstü kalsın. Gün gitti, ay bitti, yıllar geçti dediler. Zannettin ki son sayfayı sana hediye ettiler. Senin ömründe bir hiçlik görüp giderken kararın sahibini hiç bilmediler. Kendine gel ve başını kaldır. Toparla saçlarını, gözlerin açılsın. Belki ömre değer bir hatıra bırakırsın. Alacağını al, hayattan üstü kalsın. Kendine gel ve başını kaldır. Toparla saçlarını, gözlerin açılsın. Belki ömre değer bir hatıra bırakırsın. Alacağını al, hayattan üstü kalsın. Selamlar, Mamoş'ta Zorlu Yokuş'un 20. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Manipüle, kısaca davranış ve kanaat değişikliğine yol açmak için yapılan tüm etkileme ve yönlendirme uygulamalarıdır. Biliyorum, ne alaka diyeceksiniz. İsterseniz biraz sabredip karar verin. Geçen haftalardaki programlarda kafalar biraz karıştı. Bu çocuk ne yapmak istiyor acaba diyorsunuz. Siyasetçi değil, gökbilimci değil, ekonomist hiç değil, müzik de fena değil. Bize din öğretmeye çalışıyor desek pek dindar gözükmüyor. Üstelik böyle bir referansı da yok. Haklısınız. Aslında bunların hiçbirinden anlamam. Üstelik bu konularla ilgili internet ve sosyal medyada referanslı koca binlerce alim, bilim adamı var. Boyum ettiğim laflara göre biraz kısa kalıyor gibi değil mi? Hayatta ispatladığım bir şey de yok. Ne sözler etmişiz öyle, bir bakalım mı? Baktığım ve gördüğüm fotoğrafta neler varmış? Hakikat ise bir diriliş hormonudur. Yani bir amacı gerçekleştirmek için hakikat yok sayılabilir, değersizleştirilebilir.
önemsizleştirebilir. İnsan nasıl bu kadar sarf malzemesi haline dönüştü? Tüm saygın öncü, elçi ve rehberler hakikati örtmenin, değersizleştirmenin insanın cehennemini var edeceğini hatırlatmış ve hakikatle çıkmışlardı içinde oldukları milletlerine. İnsan kendi hakkındaki hükmü kendisi vermiyor mu dersiniz? Orijinal yoktan var eden, yaratmayı başlatan, inşa eden, yatırım yapan, işletme sahibi, hükümdar, egemen, tek ve gerçek otorite, evrenin en küçük sistemlerinden biri olan senden haberdar değil mi? Alternatifi ve muhalifi olmayacak kadar asil millet oluşumu, bulanıklıktan dolayı göremediğimiz, uzaklaştığımız can evimizde. Ben insanın insani onur ve değerlerini ayağa kaldırmanın her insanın ilk ve en değerli mesleği olması gerektiğine inanıyorum. Benim gücüm ancak bende var olduğuna inandığım değeri taşımaya yeter. Ben her bir bireyin tüm kurumlarıyla yönetilmesi gereken bir devlete sahip olduğuna inanıyorum. Bu devlet öncelikli olarak bilhassa kendisidir. Sahip olduğu ikinci devlet de ailesidir ki yaşadığı coğrafya, hayat bulduğu vatanı olsun. Bu her iki devlet de asla yere düşürmemesi gereken hayati değerin yere düşüşünü izliyor. O da tek kelimeyle hakikattir. Hakikat ise ölümsüzlüğe dayalı bir diriliştir. Ölümsüzlüğe dayalı bir diriliş insanın en onurlu direnişidir. Bütün kutsal kitaplarda iman, emniyet ve güven belirten bir kavramdır. Dua aslında bir davadır, bir çağrıdır. Hafiflik can evinizin taşıyabileceği bir ağırlık değildir. Kızgın bir çölde kaybolma korkusuyla yaşayan bir medeniyet, celladına aşık olan insanlık. Evet, şimdi sizden mümkünse kendi ailenizi, değilse yakın muhataplarınızla ilgili birlikteliği, karşılıklı ilişkilerinizi masaya yatırmanızı rica edeceğim. Bireylerden birinin kendine olan inancının ve güveninin azaldığını ya da yok olmuş olduğunu farz edin. Artık bu birey anne, baba, evlat olabilir, hiç fark etmez. Yaşamıyla hem kendine hem de muhataplarına keder inşa etmeye başlar. Yaşamıyla ilgili başarısızlık, iç ve dış dünyasında huzursuzluk, mutsuzluk sonucunda hırçınlığı beraberinde getirecektir. Hiç fark ettiniz mi? Bu özgüveni eksik, başarısız ve hırçınlığı yükselen birey ister siz olun, ister aile bireylerinden biri olsun, havada dolaşan sözler hep birbirine benzerdir. Nasihatlerde verilen örnekler de genelde dışarıya işaret eder. İşte falanca kişi gibi neden neden davranılmadığı sorgulanır. İşte yavrum, kızım, evladım, bak o nasıl başarılı olmuş. Senden daha mı zeki, senden daha mı akıllı, senin neyin eksik gibi cümleler size yabancı geliyor mu? Özgüven tarif edilirken mevcut şartlarda tuttuğunu koparan olmak için neler yapması gerektiği anlatılır. İnsana sunulmuş sistemik yaşam içerisinden pay almamak, uyumsuzluk, başarısızlık, özgüvensizliktir. Oysa ki bir yerde bir sorun varsa mutlaka diplerde, köklerde unutulmuş, önemsiz görülmüş, susuz kalmış bir toprak vardır. Şimdi bu olaya farklı bir pencereden göz atalım mı? Ne dersiniz? Başarısız, özgüvensiz ve hırçın gibi görünen bu uyumsuz birey aslında sizin gibi yaklaşık 8 milyar arasında tektir, eşsizdir. Bu dünyaya gelirken kendine has mutlaka bir zenginliği vardır. Kendini tanırsa bu zenginliği görecek ve
daha da zenginleştirecektir. Sizin baktığınız yerden bakmayabilir. Sizin görmediğinizi görüyor olabilir. Öze güven ve özgüven arasında yok denecek kadar fark değil, çok denecek kadar fark vardır. İnsanların özleriyle arasına perde olmaktır sorun. Güveni, saygınlığı, doymayı ancak orada görebiliriz. Evet, umursamak, önemsemek hem de karşılıksız gibi görünen bir hal ile iyileştirici bir etkisi vardır. Şifa verici, acıyı dindirebilir. Sevildiğini iliklerine kadar hisseder muhatap. Bir kucaklama, bir öpüş, nedensiz bir gülüş. Bir derdin olursa bana gel demek. Kayıp düşsem bile hiç önemli değil. Ben her zaman buradayım demek. Hep onun yanında olduğunu şımartmadan hissettirmek. Bu sözlerin bir kısmı Her Çocuk Özeldir filminden alıntıydı. Filmde disleksi engeli olan bir çocuk var. Disleksi, bilmeyenler için söyleyeyim, genelde okuma, yazma ve öğrenme üzerine merkezi sinir sistemindeki bir arıza. Şimdi bu sözler disleksi engeli olan çocuğun babasının ben onun için her şeyi yaptım, özel okula gönderdim, hiçbir şeyini eksik etmedim diyen babasına ilgili resim öğretmeninin hayat dersi verirken sarf ettiği cümleler, sözler. Birkaç bir şey ben de eklemek isterim. İnanıyorum dediğiniz ilahınız, inanın, her daim sizi önemsemeye devam ediyor. Sizi umursuyor, sizi şifalandırıyor, size şifa veriyor, sizi seviyor, hakikate çağırıyor. Sana verdiği, sana ait onur ve değerlerini ayağa kaldırmanı bekliyor. Ancak yine insan tüm kurumlarıyla gözleri ve hakikat arasında duvar örüyor. Garip bir şekilde özünü kaybetmiş insana özgüven tavsiye ediyor. Şimdi soruyorum. Einstein ve Leonardo da Vinci gibi çocukken disleksi engeli olan birçok kişiye yardımcı olabiliriz bilimsel olarak. Peki ya hakikati görme, hakikati bulma, anlama ve okumanın önüne konan engelleri nasıl aşacağız? 8 milyara yakın insanın hakikat disleksisini nasıl iyi edeceğiz? Evet, ben bir mağara gördüm. Yok, Platon'un mağarası değil. İçinde ben ve sen varsın. Bu mağaranın kilitli penceresi ve kilitli kapısı var. Anahtarı sana vermişler. Bu mağaranın üzerinde, etrafında, dışında resim ve resimde ne anlamamız gerektiğini işaret eden, buna dair yazılar olan bir perdesi var. Perdeyi biraz aralayıp baksak dışarıyı göreceğiz. Bir gün sen uyuyorsun, ben aralıktan dışarıya bakıyorum. Sonra sen uyanınca diyorum ki hadi gel beraber çıkalım, gidelim, dışarı çıkalım. Sen korkuyorsun, hayır diyorsun. Tamam, peki anahtarı bana ver o zaman diyorum. Önümde duruyorsun. Kendine gel ve başını kaldır. Toparla saçlarını, gözlerin açılsın. Belki ömre değer bir hatıra bırakırsın. Alacağını